İnna halaknel insane dedikten sonra Rabbimiz inna hedeynahus sebile, biz azimüşşan insanı yarattık, hemen de yolunu tayin ettik diyor. Yol tayini, yolunu açması, yolunu göstermesi, o da Rabbimizin selahiyeti dahilindedir. Allah'ın açtığı, Allah'ın seçtiği yol dünyadan direkt olarak nereye gider? Cennet dediğimiz aleme gider. Cennet dediğimiz, Allah yolunun sonunda ne var? Cennet var. Allah'ın razı olmadığı yolun sonunda ne var? Cehennem var. Bu kadar basit yani. Gayet basit bir şeydi. O halde cennete gitmek isteyenlerin mutlak manada Allah'ın yolundan sapmamaları lazım. Allah'ın yolundan bir milim kaymamak lazım. Hem adam Allah'ın yolunda değil, hem de cennete gideceğini söylüyor. Ne dersiniz? Yolunda olmayanın hedefe varması mümkün değil. Bu neye benziyor? Mesela adam kafaya koymuş, Erzurum'a gidecek, İzmir'e giden otobüse binmiş. Gidebilir mi? Vallahi giden, adama gülerler. Hemşerim sen enayi misin ya? Erzurum'a gideceğim diyorsun, İzmir otobüsüne binmişsin. Demezler mi? Selam. O halde bu noktalarda yeterli, tutarlı, kararlı bilgilere sahip olmak lazım ki siyasette, ticarette, sanatta, kültürde, eğitimde kimse bizi aldatmasın. Eğer çıkıyor da adam bizi aldatabiliyorsa mutlaka temel bilgiler hususunda neyimiz var bizim? Eksikliğimiz var. Allah'ın açmadığı, Allah'ın seçmediği, Allah'ın sevmediği bir yolu kalkıyor da bana doğru yol budur diyorsa ve cemaat-i müslim de buna aldanıyorsa buna cemaat-i müslimin demek mümkün değildir. Eşekler cemaatidir. Yoldan haberi yok adamın. Yoldan kastedilen nedir onu bilmiyor. Allah'tan başkasının yol koymaya hakkı olmadığını bilmiyor. Sen kimsin diyemiyor. Benim Allah'ın koyduğu yol kapanmış mı ki sen yolu koyuyorsun diyemiyor. Niye? Temel bilgisi yok adamın. Kur'an'a dayalı bilgi yok. Kur'an'a dayalı eğitim yok. Kur'an'a dayalı kültür seviyesi yok adamda. Elbet yanında. Çıkacak bir siyaset simsarı olduğu gibi koyun sürüsü gibi yanında adam. Temel bilgiye sahip değil. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Bu kağıtta ne var ki böyle bunu tuttu? Evet. Ayrı ayrı konular, şimdi mevzuyu dağıtmış oluruz. Kafir kimlere denir? Yani bunu bir Müslümanın bilmemesi mümkün değil. Yani kafir demek Allah'ın koyduğu yolu, yönü, hükmü, kanunu, maddeyi, manayı inkar eder etmez bu adam ne olur? En basit mesela televizyonu açtın, efendim piyango çekilişlerini gösteriyor diyelim, hani milli piyango falan filan. Adamın birisine 2 milyar oradan piyango çıktı. Sen de seyrediyorsun veya Müslümanlar da bakıyor neyse iyi kötü. Müslüman olduğunu zannedenlerden birisi ulan helal olsun yahu dese, helal olsun şu adama dese, neye helal olsun diyor bu adam? Kumara. Kumar neydi esasında? Haramdı. Harama helaldir diyen ne olur? Bak gibi kafir, yani kafir olmak için zil çalmaya gerek yok. Kafir olduğunu davul mu çalalım yani, ağzından bir kelime bu işi götürür. Düşünün yani harama helal diyen bir kişi otomatik kafir olur. Çünkü bir şeyi haram etmek de helal etmek de kimin hakkıdır? Allah'tan başkasının hakkı yok zaten haramdır helaldir demeye. Bakın demin dedik ki insanlara yol tayin etme hakkı Allah'ındır. Eşya ve madde üzerinde bu yasaktır, bu helaldir, bu haramdır gibi tasarruf etme hakkı kimindir Müslümanın yazına göre? Allah'ındır. Kimse kendisini Allah yerine koyamaz. Allah'ın sıfatını başkasına veremez. Mesela hakimiyet sıfatı, kayıtsız şartsız hakimiyet
Müslümanın itikadına göre kimindir? Allah'ındır. Niye? Kayıtsız şartsız diyorsun. Canım insanlar da hakim olamaz mı? Olur. Ama kayıtsız olamaz. Niye? İnsan ölümlüdür. Ölünce insandaki hakimiyet kalkar mı kalkmaz mı? Demek ölümle kayıtlıymış. Hastalanınca insan hakimiyeti kalır mı? Demek hastalıkla kayıtlıyız. Uyku uyuyunca, uyku basınca adamda hakimiyet kalır mı? Cebinden git parasal gider mi? Hani hakimiyet kayıtsız insanlarındı? Adama gülerler ya. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'tan başkasına verilemez. Verdin mi kafir olursun. Sıfatları veremezsin başkasına ya. Bak bunlar itikadi meseleler yani. Amentü billah maddesiyle alakalı meseleler. Amentü billah, Allah'a inandım diyor. Hakimiyet kayıtsız söz Ahmet'indir diyor. Oldu mu lan? Allah gitti ortadan. İtikat kalmadı. Yani bu işler çok mühim meseleler. İtikadi konuları halletmeden, hazmetmeden hiç kimse kendisini mümin sayması mümkün değil. Ve bundan dolayıdır ki şimdi daha iyi anlıyoruz Peygamberimiz 14 asır evvel. Buyuruyor ki, sık sık bunu söylüyorum çünkü hakikaten o günlerdeyiz. Setekûnü fitenün kekıta'il leylil muzlim. Min bir hadis bu. Yakın bir gelecekte gece karanlıkları gibi fitneler zuhur edecek. Fitne demek Allah korusun insanın yolunu şaşırtan şeyler. O fitnelerin gece karanlığı gibi demek sebebi de hani gece insan yolunu bulamaz. Nereye gidecek, nereden çıkacak belli değil. Karanlık. O hallerde, o zuhur eden fitnelerin zamanında yusbihur racülü müminen ve yumsi kafiren. Bakın, sabahleyin evinden çıkarken Müslüman olarak çıkacak, akşam evine dönerken kafir dönecek diyor. Vallahi böyle yani. Bir kelime ağzından kaçacak, laikliği benimsiyorum diyecek, olacak kafir. Bir kelimeyle bak, bir kelime. Laiklik kelimesi, ben laikliği seviyorum, benimsiyorum dediği andan itibaren şu Kur'an şahit ki adam kafir olur. Bir dakikada, bir saniyede. Niye? Din ayrı, dünya ayrı. Fikri hemen kafana girmiş olur yani. O da Kur'an'a aykırı, İslam'a aykırı, Allah'a aykırı. Bir anda dinden çıkmak tehlikesi var. Bir kelimeyle. Sabahleyin evinden Müslüman çıkacak diyor, akşam evine dönerken kafir dönecek. Hale bakın yani. Bu kadar oynayacak adam. Küfürle iman arasında gidecek gelecek, gidecek gelecek. Neden? İşte ilim eksikliği, itikat eksikliği, Kur'an'a dayalı ilim eksikliğinden kaynaklanacak. Canım olur mu hocam ya, bir kelimeyle adam kafir olur mu? Bu her konuda da bu böyledir. 100 litrelik bir kazanın içini 100 litre sütle doldurun. 100 litre süt. Onun içine bir damla idrar damlarsa, silik damlarsa, 4 mezhebe göre o 100 litre süt ne olur? Hepsi necis olur. Hepsi içilmez. Tuvalete de dökmez olmaz. Bak, bir damla 100 litreyi ne yapabiliyor? Necis yapabiliyor. Bir kelimede bir insanı işte gayet basit yani. Olabiliyor bunlar. Onun için dikkat etmek lazım. Yol konusunda da hadise budur. İtikadımız budur. Kanun, hüküm koyma konusunda da, helal, haram hususunda da bir Müslüman itikadı budur. Bunun dışında başka türlü yol, yön, hüküm aramak, düşünmek mümkün değildir. Mümkün değildir. Bir kısmını alalım, bir kısmını almayalım, bu hiç olmaz. Çünkü Kur'an'ın tamamı Allah'ın kitabıdır. Bir adam şurada 6666 ayet var, ortalama diyoruz yani. 4 tane 6'yı yan yana getirirseniz ne olur? 6666. 6665 ayeti kabul ederim, bir tanesini etmem derse bu adam ne olmuş olur? Kur'an'ın tamamını reddetmiş olur. Çünkü hepsi Allah'ın kelamıdır. Ayırmak mümkün. Böyle bir ayrım yapmak mümkün değil. Böyle olunca yolun tamamını benimsemek zararlıdır. Bir yere kadar gideyim, ondan sonra başka bir yola geçeyim. O da mümkün değil. Sonuna kadar bu yol Allah'ındır. Buraya kadar Allah'ındır da buradan sonra başkasının mıdır? Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.